Okay, let's go. Kardeşim afiyet olsun. Yine yemek yerken izliyorsun videoları gördüğüm kadarıyla. Evet, GTA 6 veya Spider-Man 4 çıkmadan MMA Gündem 2 videosu sonunda geldi. Son video patlayınca ben de gelen sorulara biraz cevap vereyim dedim. Patlamasının sebebi de Twitter'da paylaşılmış olması. Bir an kendimi Twitter'da görünce ifşam çıktı zannettim, yemin ediyorum. Anlık bir hormon patlaması yaşadım. Östrojen, oksitosin hepsi birbirine girdi. Hem iyi hem kötü yorumlar aldım. İyi yorumlar genelde hani bu piç kim, nereden çıktı bu yırtık da ondan fırlar gibi şeklindeydi. Mutlu etti beni açıkçası. Kötü yorumlar da var tabii. John Jones Goat falan yazıyorlar hala. Şaka bir yana epey eleştirdik Jones'u. Çünkü benim sayfanın 3 tane admini vardı. Bu küçük çocuklar benim kanala girip video paylaşmışlar. Benim bu kadar sivri dilli konuşmamın sebebi diğer kanalların John Jones'u bu kadar övmesi. Onların videoları izleyince bir dakika ya dedim, benim tanıdığım John Jones böyle biri değil ki dedim. Onlar yandaş kanallar gibi video çekince ben de dayanamadım, giydirdim biraz. Küçükken çaldığı eriklere kadar anlatmadık ya sonuçta. Her şey bir yana adamın kariyeri ortada zaten. John Jones benim için bir legendedir yani, onu söyleyeyim. John Jones'un Aspinall'e karşı davranışları Kolpaçino'daki Ekrem abi ve o ter kokan Hüseyin'in ilişkisine benziyor. Hani ne zaman kalkacağımı sana mı soracağım aslanım? Ya tamam bir şey demedik de bari kemerden düşeydik. 2 maça kemeri kilitledin. Sen bize iş mi koyuyorsun deyip en son vuracak Aspinall'i. Sonra yine mahpus damları John Jones'u bekler. İyice Şahin Ağa'ya döner sonra. Acayip yorumlar geldi. John Jones'a FETÖ'cü diyen bile vardı. Abi John Jones FETÖ'cüymüş. İkametgahına baktım 2016'ya kadar Pennsylvania'da oturuyormuş falan. Şu öfkeye bak, adamlar resmen 01'deki gibi işaret bekliyormuş taramak için. Ama sonuç olarak aramızda güzel bir samimiyet olduğunu düşünüyorum. İnşallah Jose Aldo gibi tek bir hatamla beni silmezsiniz. Gelelim bana en çok sorulan sorulara. Bir, tabii ki de küfür konusu. Vay efendim niye küfür ediyormuşum? Oğlum makyaj kanalı mı burası? Tanla Bilic mi anlatıyor? Bale gösterisi de anlatılmıyor. Ben de Tan Sağ Türk değilim zaten. Hamzat orada Whittaker'ın çenesini kırıyor. Ben küfredince o olmaz, küfür yok. Adam küfürü uyguluyor orada. Bırak etmeyi, uyguluyor. Survivor Hasan gibi üslup diye tutturmuşlar. TRT stüdyosu değil ya burası. Şöyle mi anlatayım? Fil hakika dövüşçümüz tartıyı yaptı ve yarın sabah kerahat vaktinde rakibine anal müdahalelerde bulunacak falan. Olmaz. Mümkün değil. Kanal benim, patron benim. Sayıp söverim istediğimi. Orada millet kafesinin içinde birbirinin amına koyuyor. Ben söyleyince olmuyor. Hem ben şiddet bağımlısıyım. Bırak UFC'yi, 2 tane bozayının kapıştığı video önüme çıksın. Zevkle izlerim. Ama 2 tane kedinin kavga ettiğini göreyim hemen ayırırım. Öyle yufka yürekli tarafım da var. Survivor aslında da Allah rahmet eylesin tabii. İkinci soruda da katıl aboneliği gelecek mi diyenler bile oldu. O kadar da değil. Gençlerin cebindeki esrar parasını, sigara parasını da almayalım. İçmeyin oğlum, hani temiz toplum sloganımızı da atalım hani Nizamettin Güvenç gibi. Hem katılda ne göstereceğim? John Jones'un karısıyla olan maçlarını mı göstereceğim yoksa Nina Drama'nın ifşasını mı? Henüz ikisine de ulaşamadım. Zaten ekonomi kötü. Paranız sizde kalsın. Ama var ya, parayı bulursam direkt anama küçük bir tane ev alacağım. Kendime de böyle lüks tek kapılı bir araba aldım mı tamamdır. Hayattaki maddi görevimizi tamamladık işte, daha ne olsun. Üçüncü soru, videoların devamı gelecek mi? Sikimin keyfine göre herhalde gelir, bilmiyorum. Sonunu düşünen kahraman olamaz. İyice Kurtlar Vadisi'ne döndü video var ya. Ama korkum zamanla içeriklerin kalitesinin vadi sonrası gelen pusu gibi düşmesi. Başka bir şey değil. Biliyorsun pusu yani Cahit silahı havaya atıp tutuyor diyor. Öyle olmaz inşallah. Allah'tan senaryoyu Cahit yazmıyor. Ben yazıyorum burada. Evet, soru cevap kısmı bitti. Gündemimizde Connor olayı var maalesef. Dışı iyi, içi ayrı iyi bu kadını. İçi derken karakterden bahsediyorum. Bırakıp gittin başka karılara, yani yazıklar olsun. O kadını bıraktın gittin, sonra niye iki yakan bir araya gelmiyor? Aman niye bacağım kırıldı? Bacağın da kırılır, götün de kopar. O kadının ahını aldın çünkü. Böyle bir kadını bıraktın gittin ya, sırf sarışın ve büyük memeli diye. Yani şimdi sana hak veriyor gibi oluyorum ama vermeyeceğim. Vermeyeceğim çünkü o kadına yazık. O Dilyon Deniz yavşağı mı alıştırdı seni öyle yerlere, anlamadım ki. O piç her gün pornocularla takılıyor. Seni de bozdu tabii zamanla. Bir karılarla takılıyor, var ya kafayı yersin. Connor gerçekten şanslı bir adam. Nasıl bir kadın denk gelmiş ona. Ulan bir de bize denk gelene bak. Biz kadın konusunda Laz Ziya'dan beteriz. Şanssızlığı şöyle açıklayayım. Gökten ham yağsa kafamıza yarak düşer, o da seker götümüze girer. Yani şanssızlık o seviyede maalesef. Neyse, Connor olayıyla ilgili daha fazla konuşmayacağım. Çünkü konuşursam çok ağır konuşurum. Habib ve Dustin'i sevenler daha çok sövmemi istiyor ama yeter bu kadar. Son olarak bu Goat muhabbetlerinden bahsedeceğim. Ondan sonra Fight Night'a geçeceğim. Açıkçası çok baydı bu Goat muhabbetleri. Yani bırakalım mı nostalji 31'lerini? Aynı şeye benziyor. İşte Pele, Messi'den, Ronaldo'dan daha iyi demek gibi. Ulan Pele bir adam geçiyordu, önünde 2 dönümlük boş alan kalıyordu. Messi 3 kişi tutuyor top onda değilken. Yani devir değişti. Gelişen teknoloji, antrenman sistemleri daha komple, daha modern adamları ortaya çıkardı. Bak İlya Topurya'nın evini uzay üstüne çevirmiş evi. Sırf kendini daha iyi bir hale getirebilmek için. Yani güncel adamlara yoğunlaşmakta fayda var yani. Şavkat, Topurya, İslam, Hamzat, Poatan gibi adamları konuşmak daha faydalı bence. Yani ben daha fazla Anderson Silva'dan konuşmak istemiyorum açıkçası. Ya da John Jones'tan. Geçtiğimiz hafta sonu nefis maçlar vardı Fight Night'ta. Ana maçta Piotr Yan Figueiredo'yu yendi. Bu sikletin horozu artık Piotr Yan. Onun borusu ötecektir.
Yan dünyadaki en erotik takedownları atan adam. Kes birleştir o anları koy Pornhub'a kimse sesini çıkarmaz. Judocuyum diyen gelsin takedown görsün ayak hareketi görsün. Bence emaneti olan kemeri almaya geliyor. Merhaba hadi yine iyisin. Umar'la karşılaşmamak için fırsat doğdu. Gerçi yağmurdan kaçıp doluya yakalanmadı. Diskalifiye ile maç kaybeden çok dövüşçü var ama kemer kaybeden tek dövüşçü Petr Yan. Ağır bir şekilde knockout olup kemeri kaybetse herhalde canı daha az yanardı diye düşünüyorum. Adam dünyayı dövüşmek için gelmiş resmen. Ne kadar komple bir dövüşçü olduğunu gösterdi. Hem grappling hem striking tarafında ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Yani bu adamın hakkını yediler kardeşim. Üstüne de bu kadar şanssızlık yaşayınca bu duruma geldi. Buradan Merab ile kemer maçına çıkması lazım. Umar Aga biraz beklesin yani. Sean O'Malley ile de rövanş mutlaka gelmeli. Ne zaman olur bilmiyorum ama intikam vakti geldi yani. Gelelim Figueiredo'ya. Allah Figueiredo ve Demetrius Johnson'ı 5 santim daha uzun yaratsa çok farklı konumda olurlardı muhtemelen. Figueiredo gayet iyi mücadele etti. Bu sporda hani seviye farkları bazen ortaya çıkıyor. Ben hep o sağı bekledim. O sağını atmasını bekledim. Attı ama knockout edemedi. Knockdown olarak kaldı. Çünkü son maçında Chito Vera gibi bir ismi, yani çenesi bu kadar sağlam olan bir ismi yere yığılmıştı o sağıyla. Bakalım yeni sikletinde gayet iyi bir contender bence. Seviyorum onu. Fight Night'i geçtik. Son olarak ya bu videolar herkese göre değil. Herkese video yapmak da bana göre değil. Ben öyle diğer kanallar gibi dümdüz istatistik okuyup geçemem. Benim o maçı yaşamam ve size de olabildiğince yaşatmam lazım ki karşılıklı memnuniyet olsun. Videoların daha uzun olması isteniyor ama kardeşim ben belgesel çekmiyorum ki diğer kanallar gibi. Zaten milletin porno izlemekten, TikTok'tan, Reels kaydırmaktan odak süresi 10 saniye olmuş. Uzun video çeksem kaç kişi izleyecek? Böyle daha dolu dolu videolar olsun istiyorum. Hem yemek yerken de iyi gider. O kadar porno izliyorsun. Sonra abi derslere odaklanamıyorum. Odaklanamazsın tabii. Görüyorsun TikTok'ta acayip karları. Göğüsler kadrana sığmıyor falan. Sonra odaklanma problemi var. Var tabii. Bu arada kötü yorum yapanlar, sizleri de seviyorum. Sizler de benim için legendesiniz. Unutmayın. Video bitti. Abone falan filan, görüşürüz.